Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün iftara 5 dakikada yoğurup hemen fırına atabileceğiniz çıtır çıtır ekmek tarifim var. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı süt, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tavsiyem mümkünse zeytinyağı kullanın. Ben de 4 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. 200 gram süzme yoğurt, yaklaşık şöyle 4 yemek kaşığı diyebilirim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da şekerimizi ilave edelim ve bütün bu sıvı malzemeleri bir tel çırpıcıyla pürüzsüz bir hale getirelim. Yani bütün malzemeler birbirine geçmiş olsun ve pürüzsüz bir kıvam alsın. Sevgili arkadaşlarım, bu tarz tarifler Ramazan'da kurtarıcı oluyor. Çünkü bazen iftara, sahura ekmek olmayabilir. Mayalama derdiniz yok, bekleme yok. 2 dakikada hemen fırına atın. 35 dakika sonra sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Tarifimiz için pürüzsüz bir hale getirdik sıvıları. 2,5 su bardağı unumuz var. Unumuza 1 paket kabartma tozunu ekleyip bir tel çırpıcıyla güzelce karıştıralım. Buradaki amacımız kabartma tozunun eşit bir oranda tamamen una yayılmış olması. Bütün unu ilave ediyorum. Spatula ile kabaca toparlıyorum ve daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen siz izlerken püf noktalarını belirtmek isterim. Kabartma tozu sütle birleştiği an işlemeye başlar. O yüzden sevgili arkadaşlarım, bu ekmeği yaparken seri bir şekilde hemen yoğurun, şekil verin ve tepsiye dizin. Öyle yoğurma işlemini de çok uzun tutmayın. Ben mesela 2 dakika sanırım yoğurdum, bu kıvama gelmişti. Ve elinizi bırakması için de un takviyesi yapmayın. Şöyle hafif ele yapışan, oldukça da yumuşak bir hamur. Zaten hamura baktığınızda kabartma tozunun aktif hale geldiğini görüyorsunuzdur. Yumuşak, yapışkan bir hamurumuz var. Şekil vermek için 1 yemek kaşığı kadar un kullanıyorum. Elimi şöyle biraz una bulayarak hamurumuzdan göz kararı şöyle güzel bir parça alıp önce bezeliyorum. Sonra da elimle biraz silindir yaparak yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Ben bunları porsiyonluk yaptım. Ama farz edelim ki sizin uğraşmaya da vaktiniz yok. O zaman sevgili arkadaşlarım, bunu kocaman ekmek şeklini verin, tepsinin ortasına yerleştirin, fırına verin. Hiç fark etmez. Her türlü güzel olur. Ama böyle porsiyonluk yaparsanız tabii ki hem sunumu güzel hem de artanı buzluğa atabilirsiniz. Ziyan olmuyor. Hamurumuzun bütün hepsini aynı şekilde göz kararı elimle alarak şekil vererek tepsiye dizdim. Bu arada ben tepsiyi böyle önce enine dizdim. Sonra sığmadı bir tanesi. Ben onu biraz göz kararı dengeleyerek sığdırdım. Ve sonuncu hamuru da yapıyorum. Bütün ekmeklerimizi hazırladık. Yüzeyine 2 yemek kaşığı kadar sütümüz var. Bolca sağına soluna akacak şekilde sütü sürelim. Varsa evinizde sütü sürdükten sonra biraz susam, çörek otu serpebilirsiniz. Veya benim gibi ay çekirdeğine de bulayabilirsiniz. Veya fındık olur, ceviz olur, susam olur. Yoksa hiçbir şey, biraz böyle baharat serpebilirsiniz veya sade fırına verin. Hiç fark etmez. Hamurumuz sağlam, ekmeğimizin lezzeti de çok güzel. Ben bir kısmını da böyle çekirdeğe bulayarak tepsiye dizdim. Baktım ki orada kenarda biraz boşluk kalmış. Oraya da sonradan yapıştırarak kapattım tabii ki. Ve bütün ekmeklerimizi susamlı ve ay çekirdekli yaparak bitirdim. Daha önceden fırınımızı açalım, ısınsın sevgili arkadaşlarım. Çünkü mayalı olmadığı için hemen fırına vereceksiniz. Yani siz yoğurmaya başlayınca fırını açın. Önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında 35 maksimum 40 dakika pişmeye gönderelim. Ben tam 35 dakika pişirdim. Nar gibi kızarmıştı, kabarmıştı. Sanki sanarsınız ki mayalı ekmek yaptık. Çok güzel sevgili arkadaşlarım. Nefis bir lezzet, nefis bir ekmek. Hemen şöyle size göstereyim, bakın.
Sanki mayalı bir ekmek gibi böyle kendiliğinden de böyle açılmış. Çok güzel görünüyor. Hemen sunum için henüz kaynar olduğu için alt kısmına böyle bir yağlı kağıt ekledim. Çünkü terlemesini engellemiş oluyoruz. Hemen sunum için hazırladım. Ve bütün ekmeklerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle bir detaylıca gösteriyorum. Sıcak bir ekmek varsa yanına peynir, zeytin, tereyağı, bir de çay demlerseniz harika bir sahur olur. Çok lezzetlidir. Ben yanına sizlere şöyle bir güzel bir sunum olsun diye çay demledim. Hemen çayı da doldurup büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Bugün sizlere 5 dakikada yoğurup hemen fırına atabileceğiniz çok pratik bir mayasız ekmek tarifi hazırladım. Kurtarıcı bir tariftir. Çıtırtısını dinleyin lütfen. Çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok güzel bir tariftir sevgili arkadaşlarım. Lütfen denediğinizde yorum olarak bırakın. Ben birini öyle elimle böldüm. Tam iç dokusunu bir de bıçakla keserek sizlere göstermek isterim. Bu arada çıtır çıtır keserken bile duyuyorsunuzdur. Çok güzel bir ekmektir. Üzerine yağ sürün, bir de çay demleyin. Harika bir sahur veya iftarda çorbalarınızın yanına servis edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere mayasız çok pratik bir ekmek tarifi hazırladım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.